Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu arada yoğun ilginize ve yorumlarınıza teşekkür ediyorum. Yorumlarınıza yönelik cevaplarımı başka bir video ile sunacağım. Değerli vaktinizi almak istemiyorum. Bugün çok farklı bir ülkeye, uzaklarda bir ülkeye gideceğiz. Endonezya'nın İrian Jaya bölgesine. Bu bölgenin diğerlerinden farkı mı ne? Geçmişte yamyamlının çok yoğun olduğu bir bölge. İlk kez 30 sene önce arkadaşım Gökhan Acun'la beraber oraya gittik. Amacımız yamyamlara ulaşmaktı. İrian Jaya'da Wamena'ya indik. Dani diye bir kabileyle karşılaştık. Çok güzel bir kabile. Taş devrinde birebir yaşayan bir kabile. Geçtiğimiz yüzyıla kadar yamyamlık varmış. Ama şu anda çok konuksever, çok iyi niyetli. Tabii ki yaşam tarzları bizden çok farklı. Çırılçıplak yaşıyorlar. Cinsel organlarını erkekler kabak benzeri bir kabukla kapatıyorlar. Kadınlar da adeta otlardan topladıkları bir fırçayla örtüyorlar. Peki ne yiyorlar, ne içiyorlar? Misyonerlerle beraber domuz yemeye ya da yaban domuzlarını ıslah edip pişirip yemeye alışmışlar. Onun dışında yedikleri sago ağacı ve onun içinden çıkan değişik türde böcekler. Zaman zaman da kuş avlıyorlar. Peki buraya gittiğimizde neyle karşılaştık? 30 sene önce gittiğimizde bu bölgeye çok turist gitmiyordu. Başkent Jakarta'dan aşağı yukarı bir günlük bir yolculukla Wamena'ya ulaşmıştık. Adeta bir köyün ortasına indiğimizde %95'i cıbıl cıbıl, o bahsettiğim cinsel organlarını örten, onların oluşturduğu bir pazar, ardından küçücük bir pansiyon, benim gibi, bizim gibi belgeselcilerin, zaman zaman araştırmacıların konuk edildiği mekan. Şimdi aynı yere 30 sene sonra gittim. Üstelik kızımı aldım. Deniz'le beraber, kendisi 15 yaşında. O da çok meraklı. Onunla beraber Daniler nasıl yaşıyorlar diye merak ettik, gittik. Neyle karşılaştık? Wamena havaalanı bayağı modernleşmiş. Biz pırpırla gitmiştik. Onun yerine jetler. Üstelik bayağı ciddi pist. Yüzlerce binlerce turist bu bölgedeki yaşamı merak edip gidiyor ama Daniler'de benim o 30 sene önce yapmış olduğum röportajın benzerinde bana gösterdikleri konukseverliği bu kez para karşılığı yapıyorlar. Beni o köylerine girdiğimde çok garip bir köy. Böyle yukarıdan bakıldığında, kuş bakışı bakıldığında adeta bir ayağa benzeyen bir köy. Çünkü giriş çok ilginç. Oradan girdiğiniz anda sizi böyle bir anda havalandırıp adeta pişirmeye götürdükleri kurban gibi taşıyorlar ve ardından ritüellerini, savaş oyunlarını gösteriyorlar. Kullandıkları silahlar da garip. Mızraklar, oklar ama ilginç kesici aletler. Şu anda bir örneği olan kesici bir balta. Bu ne için biliyor musunuz? Çok garip bir töre için. Parmak kesmek için. Çünkü o zamanlar biz buraya gittiğimizde, yani 30 sene önce gittiğimizde parmakları kesik kadınlar görmüştüm. Niye diye sorduğumda aileden biri vefat ettiğinde o parmakları kesiyoruz demişlerdi. Bu kez kızımla gittiğimde parmak kesilen kadın sayısı azalmış. Çünkü ömürleri çok uzun değil bu bölge insanların. 30'unda 40'ında çoğu hakikaten hayatlarını kaybediyor. Evet, turizm geldi. Yaşam koşulları değişti. Yiyecek, içecek gereksinmelerini daha kolay yollarla karşılaşıyorlar ama tabii ki hastalıklar, sıtma benzeri hastalıklar çok yaygın. Evet, kızımla gittiğimde o zamanlar gördüğümüz mumyayı bize gösterdiler. O zaman genç bir savaşçı olan, bu kez o köyün en yaşlısı, kabile reisi gibi geldi. Kızımı görünce garip bir şekilde bir baktı. Ben buna 15 domuz, biraz da keçi veririm dedi. Hop dedim ben de. Öylesine güzel şeyler yaptılar ki, tabi bu güzel şeyler arasında bir kurban töreni vardı. Bahsedeyim mi? Evet. Bir domuzcuk kurban edildi. Onu tıpkı binlerce yıldan beri atalarının yaptığı, benim de 30 sene önce karşılaştığım ritüelle önce ateşi yaktılar. Üstelik birbirine sürttükleri bambuyla yaptıkları ateş. Otları tutuşturdular. Onu bir yere koyup üzerine çıraları koydular. Taşları yerleştirdiler. Taşlar kızdırıldıktan sonra üzerine domuzu koyup bir güzel tütsüleyip pişirdiler. Sonra da afiyetle yediler ama bütün bunları yaparken tabii ki domuzun iç organlarını da o bölgenin köpeklerine çocuklar bizzat taşıdı. Bütün bunların görüntüleri var, görüyorsunuz. Ama bütün bunları yaparken o toplumun geçmişte yamyam olduğunu unutmamak lazım. Rehberlerimden birine sordum. Hatta benim rehberlerimden biri birkaç ay önce ölmüş. İlk 30 sene önce karşılaştım. Ya dedim, yamyamlarla ilişkin gelişmeler var mı? Senin gittiğin dedi o zamanlar Yalılar, Korovaylar halen yamyam. O zaman onu bir başka bölüm olarak ileriki dönemlerde size sunacağım. Ama şu anda Daniler nasıl yaşıyor? Turistlerle nasıl kaynaşıyor görüyorsunuz. Bütün bunlar arasında turizm bölgeyi değiştirdi mi? Evet. Ne oldu? Daniler yavaş yavaş Hristiyan olmaya başladılar. Rehberlerinden birine sordum. Bir kökeninde yamyam olan var mı diye. Adam dedi ki, evet, beni göstermesi anlatabilirim. Çünkü babam bir yamyamdı. Ha ne güzel dedim. Bir otel girişine koymuş olduğu böyle kafası oyulmuş
Bir Dani fotoğrafına isteyene poz verdirmek üzere konulmuş bir fon, fotoğraf fonu. Geç dedim arkasına. Seni oradan çekeyim dedim. İyi dedi. Ve bana anlattı ailesinde kimlerin yamyam olduğunu. Şimdi bu bölgeler değişiyor. Turizm çok şey değiştiriyor. Mumyalar aynı. Yaşam tarzları aynı. Ama bu insanların yaşamlarına ne değişti? Elektrik girdi. Işıldaklar girdi. Televizyon girdi. Dijital kameralar girdi. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Tabletler bile girdi. Öylesine ki o pazarın içinde tabletler üzerinde savaş oynayan eski yamyam kökenli Danileri gördük. Pazarda neler mi satılıyor? Her şey. Üstelik gariptir, Endonezya'da bu bölgede geçmişte hiç yoktu. Bir tarafta Hristiyanlık misyonerleri yayılıyor. Diğer tarafta ne var biliyor musunuz? Başka bölgelerden de Müslümanlar getirip adanın din dengesi değiştirilmeye çalışıyor. Duyumlarımız nasıldı? Gazeteci kökenliyim sonuçta. Araştırdım. Malum Avustralya bu bölgede çok çalışıyor. Altın madenleri yüzünden özellikle. Avustralya bu bölgeyi etki altına alırken misyonerleri kullandığı için Endonezya'da Müslümanlığı yaymaya çalışıyor. Ki olan ne oluyor? Bir tarafta yükselen kiliseler, diğer tarafta ibadet yerleri. Bölgenin nüfusu değişiyor. En büyük korkum ne biliyor musunuz? Yarın öbür gün birileri parmak sokacak. Bu bölgelerde de halk birbirine düşürülecek. İnanır mısınız? O kadar zevkli geçen o seyahatimin sonucunda kafamda bir soru işareti vardı. İnşallah dediğim gibi. Evet, o insanların yaşamlarındaki o abuk subuk töreler, parmak kesmeler, yamyamlık, ilkel yaşam, hastalıklar, bunlar düzelsin. O insanlar düzgün yaşama kavuşsun ama birbirlerine sokulmasın, birbirlerine düşman edilmesin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada Coşkun Aral Anlatıyor kanalına abone olun lütfen.